Hepinize merhaba sevgili dostlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yapay zekaları kullanarak yapabileceğiniz 10 farklı YouTube kanal önerisi ve içerik fikri göstereceğim. O halde videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu da beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. İlk kategorimiz arkadaşlar sağlık olacak. Şimdi diyebilirsiniz yapay zeka ile sağlığın ne ilgisi var? Ben burada göstereceğim kanallarla da daha net anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi Doktor Erik Berk Türkçe kanalı adı altında bir kanal var arkadaşlar. Bu adamın videolarını alıp arkaya Türkçe seslendirme eklemiş ve gördüğünüz gibi 2 milyon, 1,5 milyon, 1,3 milyon izlenmeler alınmış. Siz de arkadaşlar bunu yabancı versiyonunda yapabilirsiniz. Direkt videoyu alıp üstüne ses eklemektense daha da olayı açarak mesela atıyorum gündemde ne var? Sivilcelerin geçirme, mesela sivilceler nasıl geçer adı altında bir video yapacaksınız diyelim. Siz bunları makaleler okuyarak, videolar okuyarak bir notunu çıkartırsınız. Dersiniz ki bu böyle geçer, bu böyle geçermiş. Böyle bir not alırsınız. Sonra bunları bir metne dökersiniz. Bu metni İngilizce, yapay zekadan İngilizceye çevirip arkasına da gerekli resimlerle, videolarla, telifsiz videolar, telifsiz resimler, bunları da Pixel Lab'da falan, Pixels'te bulabilirsiniz. Gerekli efektlerle, gerekli seslerle, müziklerle arkadaşlar donanımlayıp YouTube'a koyabilirsiniz ve sağlık sektörünün bitmeyen bir içerik olduğunu düşünüyorum ve bu bence herkes için de böyledir. Sağlık hiçbir zaman bitmez. Sağlık sektörü her zaman ilerler. Sağlık sektörünün bir de bir güzel yanı hem hızlı tüketilen içerik hem de kartopu etkisi yaratan içerikleri var. Mesela burada bir sivilce videosu attığınız zaman bu hızlı tüketilen bir içerik olur. Yani hemen herkes izler ama bunu 2 yıl sonra da izlerler. Mesela şu an gündemde olan bir videoda işte Savaş Cebeci Kaan Kazgan videosunu attığın zaman bugün izlenir ama yarın izlenmez. Veya bir eğitim videosu atarsın bugün yarın izlenmez ama 3 yıl sonra izlenir, ama sağlık sektörü böyle değil. Her ikisini de içerisinde kapsıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu arkadaş bu adamın videolarını alıp Türkçe seslendirme yapıyor. Sizler dediğim gibi az önceki verdiğim örnekte olduğu gibi bir konuda İngilizce içerik yaparak arkaya resimlerle, videolarla sadece İngilizce ses aldı altında böyle sağlık sektöründe güzel güzel işler yapabilirsiniz ve para kazanması da oldukça iyidir. Para kazanma açmayı da hızlı ve kolay şekilde ulaşacağınızı düşünüyorum. Çünkü sağlık sektörü her zaman kullanılan, izlenen bir içeriktir. İkinci kanal kategorimize gelelim arkadaşlar. Bu da bilmece kategorisi. Bulmaca, bilmece. Mesela 7 farkı bulma ile ilgili. Gördüğünüz gibi hangisi bekar değildir, hangisi doğru, hangisini kurtarmalısın, hangisi hamile değil. Olumlu Bak kanalını bu yüzden seçtim arkadaşlar. Bu resimleri yapay zeka üzerinden oluşturup video haline getirebilirsiniz. Yani yapay zekaya şeyi yazarsanız bana bir resim oluştur, ortadan ikiye ayır. İkisinde de aynı resim olsun. Sadece birinde 7 tane farklılık olsun derseniz bunu yapay zeka anlayacaktır ve size böyle bir resim verecektir arkadaşlar. Bunları da video haline getirip böyle bir bulmaca kanalı, bilmece kanalı yapabilirsiniz ve para kazanması da tüketilen içerik olarak da çok iyi sonuçlar veriyor. Üçüncü kanalımız ise arkadaşlar gördüğünüz gibi hikaye anlatımı tarzında güzel veya işte İngilizce öğreniyorum, İspanyolca öğreniyorum, bir dil öğretimi açısından. Bu kanal kategorilerini ben sizlere veriyorum. Siz bunları hayal gücünüzde açarak birçok şey yapabilirsiniz. Mesela bu kategoriyi görüp arkadaşlar işte bu verdiğim bilgiyle mesela bir korku hikayesi türüne girebilirsiniz. Veya atıyorum İngilizce öğretme videoları. Bak mesela burada bu Arda Erol'da izlediğim için biliyorum. İngilizce hikaye dinle diyor. Mesela İngilizce bir hikaye yazdırırsınız ChatGPT'ye. Bunu İngilizce şekilde okutursunuz yapay zekaya. Sonra altına da Türkçe şeylerini yazarsınız. Altyazılarını yazarsınız ve Türkçe bir içerik olarak paylaşırsınız. Dersiniz ki İngilizceyi öğreniyorum. İngilizce için veya bunu yabancı devlet olarak da yapabilirsiniz. Yani İngilizlere İspanyolca öğretmek adına İspanyolca bir metin hazırlarsınız ChatGPT'den. Onu sonra altyazısını İngilizce olarak çevirirsiniz ve paylaşırsınız. Ve inanın çok hızlı tüketiliyor ve devamlı da tüketiliyor arkadaşlar, izleniyor. Bu içerik de çok güzel bir içerik ve kanal önerisi fikriydi. Bir sonraki arkadaşlar podcastler olacak. Podcastler de yabancı devletlerin gündemlerini takip ederek sadece arkaya resimlerle sesi de yapay zeka üzerinden yaparak podcast kanalı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Yapmanız gereken cidden çok basit. Mesela gidin Amerika gündemini takip edin sadece. Gündemde ne oluyor? Haber sayfalarını takip edin. Ona göre kendi yorumlarınızı katarak veya işte haber kaynaklarındaki yorumcuların yorumlarını direkt kopyala yapıştır olarak alarak da bunları sese çevirip arkaya oyun videoları koyarak işte gerekli yerlerde önemli resimleri koyarak yabancı içerikte bir podcast kanalı oluşturabilirsiniz ve ciddi anlamda da podcastler
podcast kanalları şu an revaçta arkadaşlar, yükselmekte. Buradan gelip tutunabilirsiniz, yerinizi alabilirsiniz. Sonra bundan 1-2 sene sonra keşke zamanında podcast kanalı açsaydık demezsiniz. Bir sonraki kanal ise arkadaşlar derleme videoları, ama bu ilgi çekici bir derleme videoları. Nasıl diyeyim, gördüğünüz gibi kimsenin gerçek olduğuna inanamayacağı sıra dışı doğa olayları. Bu videoları arkadaşlarımız buluyor ve yorum kata kata anlatıyorlar. Mesela size videoyu açacağım. Size videonun sesi çok olabilir. Birazcık kısayım. Doğada her zaman şaşırtıcı şeyler olur. Parktaki bir buzulda yürüyüşe çıkmıştı. Gördüğünüz gibi Snowboard'uyla arkadaşlar, gezinirken hikaye anlata anlata bir şekilde videolar oluşturuyor. Arkadaki videolar tamamen internetten bulunma. Telifsiz veya teliflidir, ama telifli olsa bile kendi yorumunu kattığı için arkadaş onu telifsize çevirmiş oluyor. Bu yorum katma olaylarında telifsiz sıkıntı yaratmıyor arkadaşlar. Para kazanmaya dair hiçbir sorun olmuyor. Gördüğünüz gibi bir sürü böyle James Webb işte uzayda yakaladığı çarpıcı görüntüler, uzayda bir uygularlığın, böyle güzel güzel konular başlığı altında derleme videolar yapıyor. Yani arkadaki videoyu kendisi çekmiyor. Şu videoları kendileri çekmiyor. Kendisi sadece internetten buluyor. Belki bu videoların milyon tane kopyası olmuştur. Kendi yorumlarını katarak arkadaşlar video yüklüyor. Siz de burada yabancı içerikte bir video oluşturabilirsiniz. İngilizce ses kullanabilirsiniz. O halde bir sonraki video konu başlığımıza geçelim. Evet arkadaşlar, bu kanal fikrimiz soru cevap videoları. Gördüğünüz gibi ben bu abimizi buldum. Bu abimiz böyle arkadaşlar belli başlı türlerde, işlerde, mülakatlarla ilgili soru cevap videoları yapıyor. Ben size de demiştim ya videonun başında. Kimsenin söylemediği, kimsenin bilmediği kanal kategorilerini sizlere göstereceğim. Çünkü herkesin gösterdiğini göstersem zaten o videolardan var. Benim yapmamın bir mantığı yok. Arkadaşlar soru cevap videoları ciddi anlamda izleniyor. Mesela bu abimiz bir gün geliyor polislerle ilgili soru cevap videosu yapıyor. Yani çok sıkça sorulan soruları cevaplıyor. Sizler de mesela böyle bir kanal açıp atıyorum polislerle ilgili internette araştırırsınız. Sıkça sorulan cevaplar, mülakatlarda neler çıkar, hangi sorular çıkıyor. Bunların iyice bir araştırmasını yaptıktan sonra taslak halini oluşturup bunu sesli metin olarak düzenlersiniz. İngilizce içerikte veya Türkçe içerikte kendiniz de konuşabilirsiniz. Bu arkadaşlar bir de bundaki yapay zeka kullanımı da şu olacak: içerisindeki metin. Mesela atıyorum sıkça sorulan soruları ChatGPT'den bulabiliriz. Atıyorum deriz ki pilotlukta ne gerekli, ne önemli. Bunu ChatGPT ile konuşa konuşa arkadaşlar oradan not alabiliriz. Resimler olsun, şeyler olsun. Konuşmayı da İngilizce ekleyeceksek onu da yapay zekadan yapabiliriz. Sıkça sorulan sorular konu başlığı altında bu kanal türü arkadaşlar ciddi anlamda popüler ve fazla kişinin de bilmediği, fazla kişinin de yapmadığı. O halde diğer şeye geçelim arkadaşlar, konuya. Arkadaşlar haber kanalı. Bunu belki illaki duymuşsunuzdur. Bu zaten bu kanalı kategorileri arasındaki en bilinen kanal kategorisi olacak. Ama ben bunu eklememin sebebi haber kanallarının ciddi anlamda şu an yapay zeka ile çok rahat yapılabileceği. Ve haberi de yapay zeka ile yapıyorsunuz. Kaynağını da yapay zeka ile yapıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ChatGPT'de şu an interneti belli bir yere kadar kullanıyor. Ama farklı bir yapay zeka arama motorlarında interneti direkt kullanıyor. Mesela siz diyorsunuz ki Kaan Kazgan olayı hakkında ne düşünüyorsun? O olayla ilgili bana tüm bilgileri ver diyorsun. Yapay zeka sana tüm haberleri, olayları başından sonuna kadar anlatıyor. Bazı yapay zekalar var böyle çalışan. Paralı da olabilir, parasız da olabilir. Onları tam bilmiyorum ama böyle çalışan yapay zekalar var. ChatGPT 3 müydü, 4 müydü neydi? O da böyle çalışıyor. Onun da parasını verip alabilirsiniz. Neyse, oradan konuyu bulursunuz. Gerekli resimleri bulmak zaten inanılmaz kolay. Oraları direkt geçiyorum. Arkadaşlar seslendirmeyi de direkt yapay zeka ile yaparsınız veya Türkçe içerikte yapmak istiyorsanız kendi sesinizi kullanırsınız veya onu da yapay zeka ile yaparsınız. Türkçe içerikte kendi sesinizi kullanmadan Türk bir ses yaparsınız. Haber kanalları yapılabilir ama haber kanallarında arkadaşlar niş seçimi çok önemli. Şimdi mesela kripto gibi böyle herkesin yaptığı veya işte normal genel gündem haberlerini yaparsanız çok fazla şey olacağını sanmıyorum. Büyüyeceğinizi sanmıyorum. Çünkü bu işin doğayanları var orada. Yani bu işe önceden girmiş. Hali hatırda çok iyi işler çıkaran kişiler var. Mesela alt kategorilere inebilirsiniz. İşte atıyorum bir takımın sadece haberlerini yaparsınız. Mesela NBA'de bir takımı seçersiniz. O takımın her gün haberlerini yaparsınız. Veya böyle başka, dediğim gibi arkadaşlar bu sizin hayal gücünüzle kalmış. Yani mesela atıyorum sadece kriptoya gireceksiniz illaki. Sadece mesela Ethereum'u seçtiniz. Sadece Ethereum haberleri. Böyle kategorinizi daraltırsanız
büyümeniz daha hızlı olacaktır ve YouTube böyle kişileri, böyle kategorilere ilk başta önermekte daha çok seviyor. Çünkü YouTube'un istediği de zaten bu. Farklı farklı içerik yapan kişileri YouTube sevmez. YouTube tek bir içeriğe odaklanan kişileri sever. Bir sonraki kanal kategorimize geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mustafa Coşkun adı altında illaki görmüşsünüzdür. Şu videolardan biri illaki keşfetinize çıkmıştır. Arkadaşlar haberleri kendi yorumluyor. Shorts olarak. Bu şeyde iki tane Shorts kategorisi olacak. Bir tanesi bu. Diğeri de arkadaşlar birazdan gelecek. Shorts kategorisi de koymak istedim çünkü. Shorts içerisinde arkadaşlar gördüğünüz gibi arkada telifli veya telifsiz bir şey var. Video var. Shorts'larda böyle çok da telif önemsenmiyor videolu olarak. Yani mesela uzun videoda şu videoyu koy. Muhtemelen Galatasaray sana telif atacaktır ama kısa videoda videoyu koyduğun için Galatasaray iplemiyor. Telif falan da atılmıyor. Hemen bir izledim videoyu nasılmış. Tüm dünyanın konuştuğu o dev tartışma dün gece itibariyle son bulmuştu. Bundan sonra birisi size Manchester mavi mi yoksa kırmızı mı diye sorduğu zaman diyeceksiniz ki ikisi de değil. Mauro Icardi diyor ki ne red ne blue, Manchester artık sarı kırmızı. Yeminle dünyanın en kudurdu Daha fazla izletmeye gerek yok arkadaşlar. Gördünüz dünkü Galatasaray galibiyetinden, burada ben Beşiktaşlı olmama rağmen Galatasaraylıları tebrik ederim. Dün maçı da canlı olarak izledim çünkü Galatasaray orada Türkiye'yi temsil ediyor. Galatasaray'ı tekrardan tebrik ederim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dünkü olaydan sonra hemen hazır yenilebilir bir içerik üretmiş. Icardi'nin açıklamalarını söylemiş. Arkalarında hiçbir yüzü falan da gözükmüyor. Sadece ses var. Siz bu sesi arkadaşlar yapay zeka ile yapıp İngilizce olarak atabilirsiniz. Bu şekilde etkileşiminiz daha olacaktır veya Türkçe olarak da Mustafa Coşkun gibi bir kanal oluşturabilirsiniz. Bu kategori de güzel bir kategoridir arkadaşlar. Sadece şu altyazıları kesinlikle eklemeniz lazım. Altyazısız çünkü çok cılız kalacaktır. Altyazıları kesinlikle ekleyeceksiniz ve altyazıları da gördüğünüz gibi ne red ne blue böyle direkt eklerseniz de izleyiciyi izlemekte tutmakta birazcık sorun yaşayabilirsiniz. Böyle işte cafcaflı hem red dediği kısmı siyah, red dediği kısmı kırmızı, blue dediği kısmı da mavi olarak göstermiş. Burada güzel bir şekilde duruyor. Bunlara özen vermiş yani direkt yapay zeka ile yapmamış ama siz de bunu yapay zeka ile de yapabilirsiniz. Zaten bu konunun başlığı yapay zeka. Altyazıları da yapay zeka ile çıkartırsınız. Videoları da hatta arkadaşlar yapay zeka ile çıkartabilirsiniz. Bu Opus Pro diye bir yapay zeka var. Shorts videoları oluşturuyor ama ben onlara çok güvenmiyorum arkadaşlar. Çünkü YouTube onları algılıyor. Siz en iyisi kendi arkalarındaki resimleri kendiniz bulun. Sonra arkadaşlar sesi ve altyazıyı yapay zeka yaptırın. O halde bir sonraki konu başlığımıza geçelim. Arkadaşlar paranormal olaylar hakkında videolar yaparsanız kesinlikle izleyeceksiniz. Bu arada bu hani diğer kanallar şey ya, izlenmez, olabilir, olmayabilir. Bu içeriği yaparsanız kesinlikle izleyeceksiniz. Çünkü bu içerik ciddi anlamda çok büyük emek istiyor. Çok büyük bilgi birikimi, araştırma, zaman istiyor. Zaten burada vermiş olduğum hiçbiri size şey demiyor. Kolay yoldan bunu yaparsanız yaparsınız. Mesela bu Doktor Erik Berk kanalı olsun, diğerleri olsun. Bunları bir döküman alacaksın. Ya bir videoyu yapmanız belki 3 gün alacak, 1 gün alacak. Ama sonuç olarak hepsinde izleneceksiniz. Kolay yoldan diye bir şey yok zaten. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Aklınızın bir köşesinde kalsın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 9 kişinin hayatını kaybettiği sır Dyatlov geçidi vakası. Mesela böyle bu tarz kimsenin bilmediği vakaları, paranormal olayları, gerekse kendi kafanızdan ürettiğiniz mesela ChatGPT'ye yazdırdığınız bir paranormal olayı burada paylaşabilirsiniz İngilizce içerikte. Benim de anlatacağım şey buydu zaten. Burada yapay zekayı nasıl kullanacaksınız derseniz arkadaşlar ChatGPT'ye böyle bir paranormal olay yazın. Olay anlatmasını isteyin. Ve deyin ki işte bunun gizemlerini falan da söyle. Her şeyini açıklayın. Size çok güzel bir senaryo yazacaktır. Siz de bu senaryoya uygun resimler bulabilirsiniz. Mesela şu resimleri arkadaşlar üstüne çıkmayayım. Şu resmi yapay zeka ile yapabilirsiniz. Siz de bu tarz resimleri yapay zeka ile yaparsınız ve ChatGPT'deki senaryo uygun resimler yaparak bir hikaye akışı elde edersiniz ve bunu insanlarla paylaşırsınız. Sonra da arkadaşlar izlenmeleriniz inanılmaz derecede yüksek olacaktır. Bu video fikri de çok iyidir. Tavsiye ederim. Sadece uğraştırır. Zaten uğraşmadan da hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. Uğraşacağız ki para kazanalım. Kolay yoldan işte 5 dakikada 30 shorts, 2 dakikada video üret. Böyle şeyler para kazandırmaz. Uğraşacağız. Yapay zeka da burada bizim işimizi kolaylaştıracak. Yapay zekaya tamamen her şeyi devretmiyoruz. Bak gördüğünüz gibi yukarıda gösterdiğim tüm kanallarda, az önceki gösterdiğim tüm kanallarda
yapay zeka hiçbir şeyi tamamıyla yapmıyor. Yapay zeka sadece bize kolaylık sağlıyor. Örneğin biz buradaki metni, mesela paranormal olaylarla ilgili video hazırlayacağız. Buradaki senaryoyu yapay zekaya yaptırmasak biz kendimiz yapmamız inanılmaz derecede zor. O nedenle arkadaşlar yapay zekayı, her şeyi yapay zekaya bırakırsanız o şeyden bir verim alamazsınız. Bir sonraki arkadaşlar kanal kategorimiz, son kategorimiz arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle bir kanal. Bunun videolarını değil de ben shortslarını sizlere göstereceğim. Ne demek istediğimi de anlayacaksınız. Arkada telifli veya telifsiz herhangi bir derleme, şu şeye de benziyor hatta aslında. Yok, bu değil. Bunun videosunun shorts hali gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hemen sesi kısıp ben size bir videoyu göstereceğim. Daha detaylı anlayın. Tüm erkekler için harika aletler. 2,5 galonluktur ve tüm ihtiyaçlarınızı depolayabilir. Bira ve viski severler için üretilmiştir. Bu stres çarkı, dönmeye başladığınızda karmaşık bir mekanizmaya sahiptir. Mermiler neredeyse bir transformatör gibi açılır. Bu duvar tarayıcısı, Gördüğünüz gibi arkadaşlar, fazla da izletmeme gerek yok. 75 milyon izlenmiş zaten. Böyle arkadaşlar, internetten bulduğunuz şeyleri, videoları yan yana getirip belli başlı bir şey için, mesela burada ne demiş, her erkek için 3 harika alet demiş. 3 tane alet sergilemiş. Bu şekilde derlerseniz, arkaya sesi koyarsanız, işte videolarınızı hazırlarsanız izleneceksinizdir shorts olarak. Shorts için de muhteşem bir kategoridir ve sınırsız içerik fikridir arkadaşlar. Bu şeyler internette çok fazla var. Bunların incelemesini yapan. Mesela şu adam kendisi değil tabii ki de, erkeklerin biliyorsunuzdur. beğeneceği gadgetlar. Bu bir keçi sakalı almanıza yardımcı olur. 3 ayarlama vardır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu mesela şu adam bu değil, bu adam bu değil, bu değil. Bunların hepsi telifli, neredeyse telifli içerikler ama bunları derledi. Kendi yorumunu kattığı için telifliden telifsize dönüşmüş oldu. Altyazı da ekledi. Siz ne yapacaksınız arkadaşlar? Buradaki konuşmaları, burada zaten hep İngilizce içerik üretiyor. Useful gadgets for your life. Artık arkadaşımız muhtemelen Türk biri. İlk başlarda da Türkçe içerikler falan yapmış. Türk başlıklarda falan. Belki de İngilizce başlıktır, Türkçe çevirmiş ama ses Tüm Türkçe. erkekler için Türkçe videolar atmış yani. Sonra da bakmış ki İngilizceler daha, yabancılar daha çok kazandırıyor. Yabancı içeriklere yönelmiş. Hiç Türkçe yok şu son attıklarında. Hem daha iyi kendisi için akıllılık etmiş. Neyse, bu türde videolar yaparsanız arkadaşlar izlenecektir. Bu arkadaşımız mesela bu videoları kolaylıkla hazırlıyordur. İzleyelim. Useful gadgets for your life. This pen uses a UV Bu light videoları to bu videoları bulmak çok kolay arkadaşlar. Bunları bir araya getirip sadece yapay zekayla seslendirmek, yapay zekayla altyazı eklemek daha da kolay. Şu yukarıdaki kanallar arasında en kolayları bu shorts videoları zaten. Shorts kanalları arkadaşlar diğerlerine göre daha kolay olur. Hızlı tüketilen içerikler olur. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Sizlere 10 tane yapay zeka yardımıyla yapabileceğiniz 10 farklı, hiç kimsenin göstermediği, belki de şimdiye kadar hiç duymadığınız kanal kategorisi gösterdim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Yeni bir kanalız. Gördüğünüz gibi daha 11 aboneyiz. Videolarımızın izlenmesi çok düşük ama zamanla artacaktır. Kaliteli içerikler ürettiğimi düşünüyorum. Video hakkında önermek istediğiniz veya video hakkında düşüncelerinizi yorumlarda yazın. Bunları tartışalım. Anında yorumlarınıza yanıt veriyorum. Herhangi bir konuda arkadaşlar destek almak isterseniz de birlikte yazışırız. Ücretsiz tamamen, zaten buradaki her şey ücretsizlerde de bir eğitim satmaya da derdim yok. Eğitim de satmayacağım da zaten. Sizlere sadece ücretsiz içerikler, ücretsiz eğitimler vermek istiyorum. Zaten bunun, kanalın açılış amacı da milletin eğitimleri parayla sattığını görmek. Yani bakıyorum videosuna, adamın videosunu izliyorum. Yüzünü göstermeden para kazanma diyor. Açıyorum, izliyorum abi. Bir şey anlatmıyor. Sonra son kısma geliyor. Diyor ki işte şuradan eğitimimi alarak daha da detaylı yapabilirsin. Ya bana bunu bedavaya ver. Tabii o da haklı. İçerikleri bedavaya ver, bilgisini insan satmak ister. Ama ben de arkadaşlar ücretsiz bir platformda, YouTube'da insanları ücretsiz şekilde bilgilendirmek için böyle videolar hazırlıyorum. O halde videonun sonuna yine gelmiş bulmaktayız, önceki dediğim gibi. Hoşça kalın, iyi günler.